Arkadaşlar, bugün de başka bir örnekle yine tulum modeliyle geldim ben size. Böyle örnekleri görmek istiyorsanız kanalımıza üye olmayı unutmayın. Bu başka bir model. Ben bir tarafını ördüm, diğer tarafı beraber çalışacağız. Belki görünce anlarsınız. Bu örnek ünlü sultanımız, herkes biliyordur, Türkan Şoray'ın kirpiklerini. Ben bir sırasını değiştirdim. Sadece şuradaki sırayı ters örmemiz gerekirken ben hep düz yaptım. Böyle bir model çıkardım. İnşallah siz de beğenirsiniz. İki poçamız olduğu için ben ikisini birden örüyorum. 24 ilmek atıyoruz öncelikle. Evet, 24 oldu. Ve bu başlama tekniği için zaten 8 ve katları olması gerekiyor. 8, 16, 24 olduğu için 24 ilmek atıyoruz. İlk 3 sıramızı ters örüyoruz. Tersten, yani ön tarafa, burası arka taraf olduğu için ön tarafa bir haroşa düşmek şartıyla 3 sıra ters örgümüz olacak. İlk sırayı ters ördük. İkinci sıramızda düz taraftan ters haroşa düşecek bu tarafa. Yine ters. Diğer sıramızda, üçüncü sıramızda ters olacak. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben ipimiz nakon saten ve şiş numaramızda 5 numara. Evet, 3 sıra düz örgü ördük. Ön yüzdeyiz şimdi. Ön yüzde bakın. Bir sıra. Altıncı sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alttan şişimizi getiriyoruz. 9. ilmeği alıyoruz, çeviriyoruz. Bu başlama tekniğini ben daha önce pembe tulumda da yapmıştım. İzlemediyseniz şimdi tekrar yapıyorum. Beş, 6, 7, 8. Evet, ikinciyi yapıyoruz. Bir, 4, 5, 6, 7, 8. Diğer tarafı da göstereyim ben. Üç, 4, 5, 6, 7, 8. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın alttan alıyoruz. Buradaki ilmeği çıkarıyoruz. Ters çeviriyoruz. Tekrar şişimize takıyoruz.
kadar. Arka sıramızı ters örgü öreceğiz. Burası ön yüzümüz olduğu için bu tarafa düz gelmesi gerekiyor. Arka sıramızı ters örgü örüyoruz. Tarafımızda yine düz örgü örüyoruz. Arka tarafımızda örneğe başlayacağız arkadaşlar. Böyle. Şimdi bu attırma işleminden sonra, yani alt bordürü yaptıktan sonra 2 sıra düz örgümüz var. Ön yüzümüzden böyle görünüyor. Arka tarafa geçiyoruz. Örneğe başlıyoruz. Şimdi ilk ilmeğimizi böyle sokunca ilk alıyoruz ya, bir tane daha tel atıyoruz. Yani 2 tel atıyoruz. Bütün ilmeklere aynı işlemi yapıyoruz. Tersten 1 2 1 2 1 1 2 İkinci paça kısmını da yapıyorum aynı şekilde. 2 kere tel atıyoruz, çıkarıyoruz. Yemeğimize başlamadan önce yukarıda verdiğim büyük anne elinden Instagram sayfamızda modellerimizin kısa videoları ve fotoğrafları bulunmakta. Oradan bize ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Takipte kalın. Evet, örneğimize başlıyoruz. İlk sıraları mutlaka örelim çünkü çift tel aldığımız için uzunlamasına oluyor. Örgü örmemiz gerekiyor ilk başlarda. İlk 3 ilmeğimizi şöyle alıyorum, örüyorum. Diğerlerini 8 tane ilmeği böyle boş boş alıp ikisini birden 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimi şişime aldım. Sonra diğer şişime ortalarından geçiriyorum. Ve düz örgü örüyorum, çıkarıyorum oradan teli, diğer şişime alıp tekrar örüyorum. 8 tane böyle ilmek çıkaracağım. Diğer şişime aldım, tekrar ördüm, bıraktım. Üç, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, evet 8 tane bırakıyoruz. Sonra 2 ilmeği buradaki tel atmıştık ya, beraber örüyoruz.
düz olarak. Sonra tekrar 8 ilmeğimizi alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeği ortasından diğer şişimize geçiriyoruz. Yine aynı işlemi yapacağız. İçinden çıkarıp diğer şişimizi alıyoruz. Bir tane örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 evet, son 3 ilmeğimizi de düz örüyoruz. Diğer tarafı da yapalım. Diğer tarafımızda aynı şekilde ördük. Şimdi arka sıraya geçtik. Arka sıramızı normalde Türkan Şoray kirpiklerine düz olması gerekirken ben ters örgü örüyorum. Sadece burada bir değişiklik var. Arka sıramızı örneği yaptıktan sonra ters öreceğiz. Yani benim örgümde ön yüz hep düz olarak geçiyor. Ön yüze gelince yine düz örgü öreceğiz. Arka tarafımız gelince yine bir örgü örerken 2 tel atıp öreceğiz. Evet, örneği yaptıktan sonra arka taraftan ters örgü ördük. Ön tarafa geldik. Önden de düz örgü örüyoruz. Arka tarafa gelince bir örerken 2 tel atıp örüyoruz. Yani örneğimizin başlangıç bir önceki başlangıç sırası. Aynı şekilde örüyoruz. Evet, şimdi örnekten sonra ön yüzde 2 sıra düz, yani arka sırada da 2 sıra ters gibi duruyor. Bakın arkadaşlar. Sonra örneğe geçmeğimizi ön yüzde yapacağız. Şimdi arkadaşlar ikinci örneğimize geldik. İkinci örneğimizi nasıl kuracağımızı ben şöyle göstereyim size. Ortasımız bu 2 ilmek. 3 buradan 8 ilmekte örneğimizi kuruyoruz, değil mi? 2 ilmek ortası, geriye kalıyor 1 2 3 4 5 6 ilmek. Yani 6 ilmek çıkaracağız. 6 ilmeklik kirpik yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Bir, iki, üç, dört, beş,
Buraya ne kadar ilmeklik yapıyorsak o kadar ilmek çıkarmamız gerekiyor. 2 ilmek düz örüyoruz. Tel attığım ikinci ilmeği de böyle çıkarıyorum. Uzun uzun oluyor. Şimdi ortamız, bakın 3 tane bu ilmekten, örnekten geliyor. 2 orta, 3 de burası, 8 yapıyor. Yani bunu böyle ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'lik şimdi kirpik yapacağız. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8. 2 ilmek düz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir, iki, üç, dört, beş, 6. Evet. Ön yüzümüzde yine ortadaki 2 ilmeği böyle arkayı ters, bu tarafı düz örüp yine tel atmayı yapacağız. Kenardan 3 ilmek düz örüp yine örneğimizi devam ettireceğiz. Böyle 1, 2, 3, 4. Kirpiğimizi, örneğimizi yani yaparken iki kenardan birer ilmek artırıyoruz arkadaşlar. O 24 ilmeğimiz vardı. Burada 26 ilmeğimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. örneği yaparken görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi 1, 2, 3, 4. örneği yaparken iki kenardan birer ilmek artırdık. 24 ilmeğimiz vardı. 26 ilmeğimiz oldu. Şimdi 6. Örneği yaparken bu kenarda 7 tane yapıp 7 tane çıkaracağız. Altı, 7. Şimdi iki paçamızı birleştirmek için ben buraya 4 tane ilmek atıyorum. Ve aynı iplikle devam ediyorum. Bununla değil, diğeriyle. Yine 7, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. İki düz, bir, iki, üç. Alttaki ilmeğin kenarından 3, 2 ortadaki düz ilmek, diğer 3 ilmekte böyle 8 tane örneği yapacağız. Ne oldu? 26 burada vardı, 26 burada vardı, 52, 4 de artırdık, 56 ilmeğimiz var. Şimdi dönüşteki ters tarafı yaparken birer tane de kenarlardan artıracağız. 58 ilmeğimiz olacak. 58 ilmekle devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8. 2 örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7. Şimdi arkayı yaparken birer tane kenardan artırıyoruz. Sonra 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane. 18 tane örnek yapana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örmeye ben devam ediyorum. Şimdi önemli püf noktalarını aktaracağım. 58 ilmeğimiz var paçaları birleştirdikten sonra. Burada 5 ilmeğimizi boş alıyoruz. En baştaki ilmeği mutlaka örelim ki zaten ip artırdığımız için iki tel üst üste aldığımız için dikmesi zor olur. Sonra en baştaki ilmeklerimizi örelim. Onun üstündeki 8 tane zaten birden alıyoruz, örneğimizi yapıyoruz. Böylelikle şuradan itibaren 13 tane örneğimizi yapacağız. İpimiz %100 premium mikro akrilik olduğu için yazın serin gecelerinde çocuklarımıza yani giydirebiliriz rahatlıkla. Dikkat etmemiz gereken bir husus da bu ilmeklerimizi 58 ilmeği arada bir sayalım. Çünkü şimdi şurada 8 ilmek alıyoruz ya, 7 ilmek alabiliriz veya 7 ilmek çıkarabiliriz. Onun için ilmeklerimiz kayabilir, eksilebilir veya fazlalaşabilir. Şöyle bu örneğimiz mesela 8 ilmekli, 2 buradan 2 de buradan üstteki örneği öyle yapacağız. 1, 2, 3 buradan alacağız. 2 buradan alacağız. 3 de yani en başından tam tamıyla 8 ilmeğimizi örnek için yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tane daha yapacağız. 8. Yani şu 2 tane ilmeği ördüğümüzde alttaki örneği 3 ilmek kalması lazım. 1, 2, 3. Evet. 1, 3 ilmek alttaki ilmeğin kenarından, 2 ortadaki, 5, 3 de bu taraftaki örnekten alınca arada bunları yaparken kontrol edelim. Yani ben bile yanlış yapabiliyorum. Örnek kaymasın diye söylüyorum. Evet arkadaşlar, ben 13 tane böyle saydım, bitirdim örnekleri. 13 sıra örnek oldu. Arka tarafından da bir sıra ters ördüm. Ön sırama gelince bu 58 ilmeğimiz vardı. Burada 6 ilmekte bir, 7 ilmekte bir, 8 ilmeğimizi ikişer ikişer alıp 50 ilmek yapalım.
Mesela burada 2 tane aldım, bir ilmeğe yedirdim. İki tane oldu yedirdiğim. Dört tane ilmek buraya kadar yedirdim. 4 tane daha yedireyim. 50 ilmeğim olsun. Evet, 8 ilmeğimi yedirdim. 50 ilmeğim kaldı. Arka tarafımı ben yine ters öreceğim. Son örneğimizden sonra 4 sıra düz örüyoruz. Arka tarafa geçip buradan da düz örüp, yani ön tarafımızdaki haroşa olacak şekilde düz örüyoruz. Sonra tulumumuzu kapatıyoruz. Kapatma işlemine geçiyoruz. Dört tane kapattım. Bakın şuradaki en son yaptığım ilmekten, örneğin ortasından ilmeği geçirdim. Sonra onu da kapattım. Örüyorum ben. Pardon, kapatıyorduk. Sekiz tane kapattıktan sonra en son yaptığım delikten bir ilmek çıkarıyorum, örüp onu kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Evet, sonuna geldik. Neredeyse az kaldı.
Evet. Buraları yuvarlaklı dursun diye oval. Ben bu şekilde yaptım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi sıra geldi dikişlerimizi yapmaya. A kısmını dikelim. Şöyle tersler dışarıda bakacak şekilde içleri ortaya koydum. Sonra yine düz tarafımızı çevirip oradan dikmeye başlayalım. Dikerken dikkat etmemiz gereken şey ilk örnekler, ikinci örnekler, bunlar aynı hizada olması gerekiyor. Ona dikkat edelim. Örgümüz kaymasın. Ben tulumumun yan dikişlerini yaptım. İki tarafını da diktim. Şimdi askılarını yapıyorum. Bir tarafı yaptım. Askılarına zincir çekerek ipimizi 2 kat yapıyorum. Biraz uzun tuttum. Çocuğumuzun, bebeğimizin boyuna göre ayarlayalım diye. Böyle tuttum. İkinci askımızı da şöyle göstereyim. 50 tane zincir çekeceğim. Sonra da şuradaki aralıklara dikeceğim. Evet, Arya'mızın sesi duyuluyor. Ben de birazdan ona giydireceğim. Bakalım nasıl olacak.